Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu kronik prostatit. Kronik prostatit hastalığı, kısaca bahsetmek gerekirse, kronik pelvik ağrı sendromu, yani alt karın bölgesinde, kalça bölgesinde, göbek altından ya da perine dediğimiz makatla testisler arasındaki bölgeye kadar herhangi bir bölgede, testislerde olabilir, peniste olabilir, penisin ucunda olabilir, bölgede ağrıyla karakterize. Bunun yanında hastada sertleşme ile, ereksiyonla ilgili şikayetler, aynı zamanda işeme ile ilgili şikayetler olduğu ve şikayetler topluluğunun olduğu bir hastalık. Kronik prostatit, eski adıyla, yeni adıyla da kronik pelvik ağrı sendromu. Bu hastalar normalde polikliniğe geldiği zaman diğer hastalara göre normalde 3-4 kat daha rahat vakit ayırmanız gereken, hastanın şikayetlerini çok detaylı olarak değerlendirmeniz gereken, hastanın hem psikolojik durumunu, hem ruhsal durumunu, hem hayat tarzını, hem beslenme tarzını ayrıca değerlendirmeniz gereken bir hastalık grubu. Genellikle 50 yaşın altında erkeklerde çok sık görülen bir hastalık. Birçok sebebi olabiliyor. Hastanın daha önceden aldığı cinsel yolla bulaşan hastalıklardan tutun da hastanın geçmişte soğuğa maruz kalması, birçok nedenden dolayı kronik prostatit olabiliyor. Sebebi de bilinmeyebiliyor. Önemli olan hastanın şikayetleri. Hastanın şikayetlerinde ön planda olan durum ağrı. Birçok kronik prostatit hastası mutlaka antibiyotik tedavisi almış oluyor. Alfa bloker dediğimiz prostat ilaçları kullanmış oluyor. Aylarca antibiyotik tedavisi kullanmış oluyor. Bu anlattığım ilk 3 tedavi zaten kronik prostatitle kliniğe başvuran hastalarda ilk uyguladığımız tedavilerden birisi. Zaten hasta bu tedavileri gördükten sonra gene bize tekrar çıkıp geliyorsa artık biz bunun ismini yavaş yavaş kronik prostatit diye koymaya başlıyoruz. Kronik prostatin en büyük özelliği tekrar hastanın şikayetlerinin nüksetmesi, alevlenmesi, dönem dönem hastanın şikayetlerinin azalmasıyla karakterize bir durum. Kronik prostatit bakteriyel kaynaklı, enfeksiyon kaynaklı ya da bakteriler ortada olmadan, enfeksiyon ortada olmadan diye ikiye ayrılıyor. Çok basitçe anlatmak gerekirse. Daha önceden bununla ilgili ayrıntılı videolar anlatmıştım. Bakteriyel olanlarda ya da viral kaynaklı olanlarda tanı koymak eskisine göre artık daha kolay. Şimdi elimizde daha önceden kültür testi vardı. Semen kültürü, prostat akıntısı kültürü ya da idrar testi kültürü yapıyorduk. Birçok bakteriyi es geçiyorduk, tanımlayamıyorduk ama şimdi multiplex PCR diye bir polimeraz zincir reaksiyon testi var. Multiplex PCR diye geçiyor. Bu testte yaklaşık 30 tane bakteriye ve istenirse viral kaynaklara da, virüs kaynaklı enfeksiyonlara da bakılabiliyor. Buna göre bir antibiyotik tedavisi düzenlenebiliyor. Kronik prostatit hastalarına en çok uygulanan tedavi dediğim gibi antibiyotikler, ağrı kesiciler, alfa blokerler. Geçmişte antibiyotikler bu kadar güçlü olmadığı dönemlerde prostat masajıyla makattan prostatı bastırarak prostatın içerisindeki salgının penisten dışarı çıkmasını sağlayarak prostatı rahatlatmaya çalışan bir teknik vardı. Şu anda günümüzde de bence artık popüler olmaya başladı prostat masajları. Prostat masajının faydası yok diyen, faydası var diyen birçok bilimsel çalışma var. Ama şöyle bir gerçek var. Bazı hastalar prostat masajından çok iyi cevap alıyor. 3-4 seans yaptıktan sonra hocam çok iyileştim, eskisinden çok daha iyiyim, ağrılarım azaldı, o bölgedeki şişliklerim, sanki topun üzerine oturuyormuş hissim azaldı diyen çok fazla oldu. Ama tek başına prostat masajı yetmiyor. Prostat masajında bizim amacımız ne? Prostat organı aslında tükürük bezi gibi sürekli salgı üreten, meninin yaklaşık %90 hacmini oluşturacak kadar salgı üreten bir bez. Ve içerisinde salgı kanalları var. İçerisinde yüzlerce kanal var. Bu kanallar küçük taş parçalarıyla, küçük partiküllerle tıkanabiliyor. Tıkandığı zaman hastada kanalın tıkanmasına bağlı o bölgede hastada ağrı yapabiliyor. Ya da o bölgede enfeksiyon varsa, o bölgedeki enfeksiyon ya da bakteriyel bir durum varsa o tıkanıklığa bağlı hastada ağrı yapabiliyor. Şimdi biz masaj yaptığımız zaman hem o bölgenin kanlanmasını arttırıyoruz, hem prostatın sağından solundan geçen damar sinir paketlerini hareketlendirmiş oluyoruz, hem de prostatın içerisinde tıkanık kanallarında açılmasını sağlıyoruz. Nöral terapi, aynı zamanda şok dalga tedavisi ya da ozon tedavisi gibi tedaviler eklenebiliyor. 3 sene öncesine kadar şok dalgası, nöral terapi, prostat enjeksiyonları, ozon terapisi gibi tedaviler pek uygulamıyordu. Son 3 senedir hastalarda şok dalgası ve prostat enjeksiyonları, prostatın etrafına nöral terapi enjeksiyonlarında hastalardan aldığımız sonuçlar yüz güldürücü olmaya başladı. Yaklaşık hastaların %80'inde olumlu sonuçlar almaya başladık. Kronik prostatit kadar tamamlayıcı tedavilerin uygulandığı ya da karmaşık tedavi protokollerinin olduğu çok hastalık grubu yok. Kronik prostatitte
hastaya verdiğimiz tedavi sonucunu beklemek gerekiyor. Eğer tedaviden sonuç almazsa başka bir tedavi protokolü uygulanabiliyor. Nöral terapi ne? Basitçe anlatmak gerekirse nöral terapi prostatın olduğu bölgeye, prostatın yanlarına ve üstlerine prokain enjeksiyonu yapıyoruz. Prokain dediğim analjezik bir madde. Aslında o analjesinden yararlanmıyoruz ama prokainin sinir sisteminde oluşturduğu biyoelektriksel düzenleyici etkisinden faydalanmaya çalışıyoruz. Nöral terapi dediğimiz olay 80 yıldan beri Avrupa'da uygulanmakta. Özellikle başta Almanya olmak üzere. Özellikle ağrı tedavisi için uygulanan bir yöntem. Vücudun bütün bölgelerindeki ağrılara yönelik yapılabiliyor. Prostat masajlarını eklediğimizde hastalarda güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.